Sure-i Yusuf günümüzün gençlerine bakan taraflarını izah eder misiniz? Kur'an-ı Kerim'de belki her surenin, her devrin insanı ile alakalı yanları vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ezelden gelmiş, ebede gidiyor. Onda kelimeler, cümleler adına kullanılan malzeme Allah'a aittir Celle Celaluhu. İnsanlar bir mesele ifade için ne kadar çok renkli, çok köşesi, çok yanı, çok ifade gücü olan kelimeler kullanırlarsa kullansınlar, yine kendi sınırlı düşünceleri içinde o işte bir sınırlılık olacaktır. Allah'a ait beyan, adeta diyebiliriz, o da kelam-ı namütenahiden geldiği için, namütenahi vecihleri vardır, namütenahi güzelliği vardır, namütenahi gözü vardır, namütenahi ifade gücü vardır. Binaenaleyh her devrin insanı kendisine nazil olmuş gibi onu bulabilir. Onun için ahir zamanda o mühim zat diyor ki, zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Belki Kur'an-ı Kerim'le iştigal eden her devrin insanı aynı hissiyatla meşbu hareket etmiştir. Yani gitseniz İmam-ı Rabbani Hazretlerine sorsanız o da diyecektir ki Kur'an böyle bizim asrımızda nazil olmuş gibi ve sanki bana sesleniyor. Asırlarca öteye gitseniz İmam-ı Gazali'yi bulsa, sinesine kulağınızı verseniz, ne dediğini anlasanız aynı şeyleri fısıldadığını, mırıldadığını duyacaksınız. Ebu Hanife'yi dinleseniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir asır şu kadar zaman sonra dünyaya gelmiş, Kur'an'ı kendi yaşadığı asırla çok içli dışlı bulacaktır. Ve günümüzde pek çok insanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu çok yönlülüğü, çok derinliği, hani bir gün insanlar 4 boyutlu, 5 boyutlu mekanda yaşasalar, kılıçların kendilerini kesmeyeceği, kurşunların kendilerini işlemeyeceği ve ölümü muvakkaten böyle rafa koyacakları bir dünyada yaşasalar, o devrin yine dimağı çok inkişaf etmiş insanları diyecekler ki, Kur'an-ı Kerim sanki bize nazil olmuş. Bunu şurada sizin içinizde bile çok fazla değil. Biz maalcileriz yani kendime göre. Maale bakar Kur'an anlarız. Şu maalciliğin dar çerçevesi içinde dahi Kur'an'a bakarken size kasemle teminat vereyim. Çok yerde diyorum ki sanki bu ayet beni kastediyor diyorum. Şurada bana bunu diyor, burada bana bunu diyor. Zaten bir kısım mükellef olduğumuz meselelerde doğru Efendimiz talim buyurmuş, biz o meselelere muhatabız. Efendimizin beyanlarına da öyle muhatabız. Ama bir de böyle değişik buğutta cereyan eden vakalar, o vakaları dile getiren ifadeler vardır. Enbiya-i İzam'ın halleri böyle, tarihi tekerrürler. Baktığınız zaman zannedersiniz böyle, yani sizinle onlar arasında çok ince bir perde vardır. Bir adım atsanız hemen oraya geçeceksiniz. Anlatılan şeylerle orada, devrinizde yaşadığınız şeyler arasında bir bütünlük, bir birlik müşahede edersiniz. Onun için hani derler ki, Mevlana İkbal'e babası dermiş ki, oğlum Kur'an-ı Kerim oku. O da okurmuş Kur'an-ı Kerim'i. Oğlum Kur'an-ı Kerim oku. O okudukça babası hep oku dermiş. Sonra demiş ki, babacığım sen bana hep Kur'an oku diyorsun, ben de durmadan okuyorum. Doğru okuyorsun oğlum da, sen onu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş bir Kur'an olarak değil, Rabbim sana sesleniyor gibi öyle bir kitap şeyinde dinle onu. Öyle bir beyan şeklinde onu dinler. Sanki Rabbim sana hitap ediyor gibi dinle. İnsan Kur'an'ı öyle dinlemelidir ve bize anlatılan şeyde de şahidi ezeliden, ezel ve ebed sultanından dinliyor gibi. Veya Cibril-i Emin'in o peygambere talimi altında biz de iştirak edip dinliyor gibi. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan doğruya femi güherine bevden dökülüyor gibi. Hiç olmazsa şahidi ezelinin huzurunda okuyor gibi, yani o bizi dinliyor, biz de okuyoruz. Bunun gibi. Şimdi bütün Kur'an için böyle olduğuna göre Seyyidina Hazreti Yusuf'la alakalı Sure-i Celle, ki o sure onun adını almış, o aileden, mübarek aileden bahsediliyor. İçinde pek çok peygamberin zuhur ettiği, eski medeniyetlerden bir Mısır medeniyeti üzerinde gelip hakimiyet kurmaları orada, sonra İsrailoğullarının orada çoğalmaları, hak dine sahip oldukları, salik oldukları sürece insanlığa aydınlık adına çok şey götürdükleri bir dönemi Seyyidina Hazreti Yusuf başlatıyor. Önemli bir şeydir. Kendisine ait aynı zamanda bir kafir ülkesinde tek başına bir idareci olarak gelip
bir yere yükselmesi mevzu ona ait bir hususiyettir. Rüya tabirleriyle alakalı bir şey var, ona ait bir hususiyettir bu mevzuda. İsrailoğullarının Mısır'a yerleştirilmesi onun eliyle olmuş, yine ona ait bir hususiyetler gibi hususiyetleri var. Ama sadece bir Sure-i Yusuf'ta değil, Kur'an'ın neresini okursak okuyalım kanaat-ı acizanemce, orada asrımızın insanıyla münasebeti var mı yok mu, onu aramak daha uygun olur bence. Öbür taraftan da böyle işte kendi ülkesinde parya, garip, yalnız, değişik şeylere maruz kalmış, imtihandan imtihana atılmış ve sonra hapishanelerin birer medrese-i Yusufi olması, irşadın oralarda olması, Seyyidina Hazreti Yusuf'un ilk defa gürül gürül tevhidi orada haykırması, bu bezmin başlangıcının da böyle olması, böyle başlaması ve bu işin bir türlü bitme bilmemesi, devam etmesi, hala alıp derdest edip götürüp oralara atmaları ve oraya giren kimselerin çevrelerine faydalı olmaları gibi Seyyidina Hazreti Yusuf'a ait ayrı bir hususiyetin onun medresesi olan hapishanede bugün de cereyan etmesi bakımından bu yönden de Seyyidina Hazreti Yusuf'la bu cemaatin çok sıkı bir alakası vardır. Hapishanelerle çok sıkı bir alakası vardır. Rabbim arkadaşlarımıza, inananlara takat getiremeyecekleri, dayanamayacakları yükleri tahmil etmesin, yüklemesin. Emni eman içinde onlara hizmet imkanını, zeminini, vasatını bahşeylesin, hizmet ettirsin de fakat bir realite bu şeyde hiç kapanmamıştır bu alem. Bu kapı hiç kapanmamıştır. Seyyidina Hazreti Yusuf'un başından az bir zaman içinde geçen bir şey, bir asra yakın bir zamandan beri inancı, dini düşüncesi adına hizmet veren bir cemaat için her zaman bahis mevzu olmuştur. Oluyor, olacaktır da.